Lityum, atom numarası 3 olan bir element. Bu da atom çekirdeğinin etrafında dönen 3 elektronu olduğu anlamına geliyor. Bunlardan ikisi çekirdeğe yakın ilk kabukta gayet düzenli oturtmuş bir haldeyken, üçüncüsü serseri mayın gibi dolaşıyor. Bu da lityumu kolay bir şekilde bileşik kurabilen bir element yapıyor. Hatta havadaki oksijenle bile. Bu yüzden doğada saf halde değil, dilityum oksit olarak bulunuyor. Size bir yapıdan daha bahsetmek istiyorum şimdi. Grafit. Grafit, karbon atomlarının bal peteği şeklinde örülüp tabakalar halinde oluşturduğu maddeye verilen isimdir. Karbon, kimya aleminin bal mumudur. Altıgen bağ kurup çok katmanlı olur, grafit olur. Kurşun kalemin kurşun kısmı olur. Tek katmanlı olur, grafen olur, ısı ve elektriği verimli bir şekilde iletir. Başka türlü daha güçlü bağlanıp dünyadaki en sert malzemeye yani elmasa dönüşür. Yani karbon canlılığımızın temel taşı olduğu gibi nanoteknolojinin de gözbebeğidir. Lityum iyon pillerde peteğin içindeki bal lityumdur. Lityum pilin anot tarafındaki karbon grafit katmanları arasına yerleşir. Anot negatif terminal demek. Lityumun en dıştaki elektronunu güçlü tutamadığını söylemiştik ya, kolayca ayrılan elektron anodun negatif yükü tarafından itilince katoda yani pozitif terminale kadar gider. Genelde anot grafitten, katot da kobalt oksitten yapılır. Ancak bu değişebilir. Şarj ve deşarj sırasında negatif ve pozitif olarak kalırlar. Lityum iyonları grafit tarafındayken pil şarj olmuş, lityum iyonları kobalt tarafına geçtiğinde de pil boşalmış demektir. Tabi burada çoğunluktan bahsediyoruz yani. Pil hangi şarj durumunda olursa olsun hem elektrolit sıvısında hem anotta hem katotta bir miktar lityum iyonu bulunuyor. İşte lityum iyon pilin çalışma prensibi bu. 1965 yılında NASA bakır, flor ve lityum içeren bir pil üretiyor ki buna lityum içeren ilk pil örneği diyebiliriz. 1974'te ExxonMobil çalışanı İngiliz kimyager Stanley Whittingham tarafından modern lityum iyon pillerinin öncüsü diyebileceğimiz bir lityum metal pil üretiyor, titanyum disülfür kullanarak. 1980'de Raşid Yazami, lityumun grafitin içine girebileceğini, yani elektrokimyasal enterkalasyonunu göstererek lityum grafit elektrotu icat ediyor. Günümüze kadar da lityum iyon pillerin tasarımı geliştirilerek, örneğin elektrolit olarak sıvı yerine polimer kullanarak kullanımı kolaylaştırılıyor. Lityum iyon pillerin de kendi içinde çeşitleri var. Örneğin akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarda çoğunlukla grafit ve kobalt oksitli lityum pil kullanılıyor. Elektrikli arabalardaysa nikel, manganez ve kobaltlı lityum pil kullanılıyor. Peki bu piller neden üreticilerin gözdesi? Öncelikle lityum iyon piller diğer pil teknolojilerine göre çok daha hafif, çok daha yoğun enerjiye sahip. Hacim ve ağırlığına oranla yüksek güç sağlıyor, atom karınca gibi. Lityum iyon pil hücreleri nikel kadmiyum ya da nikel metal hidrür gibi teknolojilerden 3 kat daha yüksek olan 3.6 volta kadar güç sağlayabiliyor. Eğer yüksek akım çekmek istiyorsanız lityum iyon piller ideal. Hatırlarsanız geçen hafta nikel kadmiyum pillerde hafıza etkisi diye bir durumdan bahsetmiştik. Pilin kapasitesinin azalmaması için pili şarj etmeden önce tamamen boşaltmanız gerekiyordu. Lityum iyon pillerde böyle bir şey yok. Hafıza etkisi yok. Ancak bu pillerde başka bir durum var. Nikel kadmiyum akünüzü tamamen boşaltmanız gerekirken lityum iyon pilinizi tam tersi
%20-30 seviyesinden aşağı inmesine izin vermeden tekrar şarj etmeniz lazım. Neden mi? Boşalım sırasında lityum iyonlarının tamamı katota yani kobalt tarafına geçiyor. Kobalt ve lityum bir araya geldiğinde tepkimeye giriyor. Lityum oksit ve kobalt 2 oksit oluşturuyor. Bu bileşiklerin hiçbir faydası yok, geri dönüşü yok, çözemiyorsunuz. Pilin kapasitesi kalıcı olarak düşüyor. Tek çaresi pilin tamamen boşalmasına izin vermeden tekrar şarj etmek. Tabii bu durum olmasa bile pilin kapasitesini düşüren başka bir durum da var. Pildeki iç tepkimeler esnasında elektrolit içerisinde lityumun da katıldığı katı ara fazlı bileşikler oluşuyor. Lityumun miktarı zamanla azalıyor ve pilin maksimum kapasitesi düşüyor. Lityum iyon pillerin ortalama ömrü nikel kadmiyum ya da nikel metal hidrür pillere göre daha düşük bu yüzden. Lityum iyon pillerin kendi kendine şarj oranı ne kadar? Her pil dolu olarak depolandığında az ya da çok kendi kendine boşalır. Lityum iyon piller bu konuda çok avantajlı, bu durum çok az. Ayda yaklaşık %1,5 ya da %2 gibi düşük bir kendi kendine deşarj oranına sahip. Önceki işlediğimiz pillerde günde %1 demiştik. Lityum iyon pillerde ayda %1. Yani dolu olarak depolanabiliyor. Bu pillerin en büyük handikapı ise güvenlik konusundaki eksikliği. Lityum iyon piller aşırı ısınma eğilimindedir. Termal kaçak riski vardır ve yüksek voltajlarda hasar görebilir. Bir olay anlatacağım size. Zaman makinesine atlayın, 2013'ün Ocak ayına gidiyoruz. 7 Ocak 2013'te Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nda Japonya Hava Yolları tarafından işletilen Boeing 787 model bir uçakta bir pil aşırı ısınarak yangın çıkardı. Neyse ki o sırada uçak boştu da can kaybı gerçekleşmedi. 9 Ocak'ta United Airlines 6 Boeing 787'sinden birinde Japonya Hava Yolları'nın uçağında pil yangınının meydana geldiği aynı alanda bulunan kablolarla ilgili bir sorun bildirdi. Daha önce Aralık 2012'de Katar Hava Yolları'na ait bir 787 uçağı elektrik güç dağıtım problemleri yüzünden indirildi. Yani açık bir şekilde sistemsel hata var. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu güvenlik soruşturması açıyor. 11 Ocak 2013'te Federal Havacılık İdaresi 787 model uçağın tasarımı, üretimi ve montajı üzerinde kapsamlı bir inceleme yayınlıyor. Yayınlıyorlar da hiçbir şey yok diyorlar. Uçak gayet güvenli. Ulaştıkları sonuç bu. Sadece 5 gün sonra 16 Ocak 2013'te bir All Nippon Airways firmasına ait 787 Shikoku adasına acil iniş yapıyor. Sebebi de elektrikli bölmelerden birinin içinde duman tespit edilmesi. Olayın koptuğu yer burası. Uçağın üretiminin durdurulması ya da elektrik sistemi tasarımının tamamen değiştirilmesi isteniyor. Dönemin ABD Ulaştırma Bakanı Boeing 787'nin emniyetinden %100 emin olmadıkça bu uçağa bir daha uçuş izni verilmeyeceğini bildiriyor. Hatta El Cezire'nin Boeing 787 Havada Tehlike adında bir belgeseli var. Daha sonra tasarımında ciddi değişikliklere gidiliyor ve uçak ancak ondan sonra üretime ve satışa devam ediyor. İşte lityum iyon pillerinde hikayesi bu. Haftaya şarj edilir pillere alternatif enerji depolama sistemleriyle görüşmek üzere.